Arda Güler'in Elche'ye atmış olduğu gol La Liga'da yılın golü seçildi. La Liga'nın en iyi antrenörü kim oldu? Real Madrid Başkanı Perez, Mourinho'yu resmen açıkladı. Enrique Riquelme canlı yayında hangi yıldız transferleri duyurdu? Real Madrid'in yeni sezon forması ve Real Madrid'in anlaştığı futbolcular. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Resmi olarak Arda Güler'in Elche'ye attığı gol La Liga'da yılın golü ödülünü kazandı arkadaşlar. Arda'yı buradan tebrik ediyoruz. Hepiniz oy verdiğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum dostlar. Hala 23 yaş altı en iyi futbolcu ödülünü açıklamadılar. En iyi teknik direktörde Hansi Flick seçildi dostlar. Sezonun en güzel golü Puskás ödülü de yükleniyor. Sizce Arda Güler Puskás'ı alır mı arkadaşlar? Yorumlar kısmına bir yazın. Yoksa bildiğiniz başka güzel goller de var mı? Jose Mourinho Real Madrid için hem Konate hem de Dumfries anlaşmalarını onayladı. Bu oyuncuları onaylıyor arkadaşlar. Özel birisi yani Mourinho her ikisini de takdir ediyor ve Real Madrid uygun olursa bir oyuncuyu da bir savunma oyuncusunu da transfer etmeye çalışabilir diyor. Son dakika Perez'in bu yaz Real Madrid orta sahası için üst düzey hedefi Joao Neves arkadaşlar. Evet, onun yıldız transferi de orta sahaya Neves olacak. Arda Güler'le bir hayal edin arkadaşlar. İnanılmaz bir transfer olur. Ama Enrique Riquelme neler söyledi neler arkadaşlar, birazdan gelecek. Bu arada arka planımızı falan biraz değiştirdik dostlar. Daha da güzel yapacağız. Kitaplık falan koyacağız. Arka planı beğendiyseniz şöyle bir like tuşuna basın dostlar. Mourinho'nun Real Madrid'de gelecek sezon kadroda istemediği futbolcuları yönetime bildirdi arkadaşlar. Raul Asensio, Rodrigo, Fran Garcia, Dani Ceballos, Camavinga ve Mastantuono arkadaşlar. İstemediği oyuncular bunlar. Mourinho'nun tabi Perez seçilirse. Inter, Real Madrid ve Denzel Dumfries arasında ulaşılan anlaşma hakkında dün gece bilgilendirildi. Real Madrid anlaşma zaten tamamlandığı için 20 milyon euroluk serbest kalma maddesini tetikleyecek ve ödeyecek arkadaşlar. 20 milyon euroya Denzel Dumfries almak bence çok iyi. Fabrizio Romano da girdi haberi. Real Madrid'in Denzel Dumfries'i transfer etmek için bugün serbest kalma maddesini devreye sokma konusunda Inter'e resmi belgeyle bilgi verdiği anlaşıldı. Dumfries bugün Hollanda'da yeni Real Madrid oyuncusu olarak tıbbi testleri tamamladı. Testlere de girmiş. Her şey tamamlandı. Inter 20 milyon euro alacak. İşte başlıyoruz, onaylandı haberi. Jose Mourinho Real Madrid'e Calafiori'nin transfer edilmesini istiyor arkadaşlar. Bence daha iyi sol bekler var, Ferdi Kadıoğlu gibi. Son dakika Arbeloa Bayer Leverkusen'e teklif edildi. Ancak kulüp onun hazır olduğuna inanmıyor arkadaşlar. Sizce hazır değil mi Arbeloa? Real Madrid'in yeni sezon formaları arkadaşlar. Gerçekten bu formayı da almak istiyorum, almak isterim ama çok pahalıymış. Arda Güler de bu çekimlere katıldı. Milli takım kampına gelmeden önce arkadaşlar bu çekimler olmuş. Arda Güler de çekimlerde yer aldı dostlar. Yeni formayı siz beğendiniz mi? Ya da en beğenmediğiniz kısımları hangisi dostlar? Bence her detayı güzel. Özellikle şu yeşil detaylar çok güzel olmuş. Arda'ya da çok yakışmış forma. Şu uzun kollu olanla gerçekten bittim ya. Arda Güler Real Madrid'in yeni formasıyla kamera karşısına geçti arkadaşlar. Uzun kollu formaya bittim ya. Bittim gerçekten. Ve milli takımımızda Amerika'ya indiler ve Miami'de arkadaşlar. Oyuncularımız orada kampa giriyorlar ve hazırlık maçımız var. Venezuela ile sanırım. Başlangıca sadece 8 gün kaldı. 8 gün arkadaşlar Arda Güler'in forma numarası. Yani Dünya Kupası'na gerçekten bir hafta kaldı arkadaşlar. İnanılmaz, bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. O yüzden hemen abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız ve maçlarda da canlı yayınlar açacağız. Bu yayınlardan haberdar olmak için tümünü açmanız gerekiyor bildirim zilinden. Abone olmak da ücretsiz dostlar. Hemen şöyle devam edelim. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol pozisyonu yaratan oyuncular demiştik. Arda burada da 1. sırada yer almıştı. Rodrigo'nun Aralık ayında dönmesi bekleniliyor arkadaşlar. Marca gazetesi yazıyor. Doğrulandı. Lamine Yamal İspanya için ilk Dünya Kupası maçında %100 hazır ve fit olacak arkadaşlar. İlk maça yetişiyormuş Lamine Yamal. Jose Mourinho Alvaro Carreras'tan ikna olmuş değil. Benfica'dan Carreras'ın nasıl biri olduğunu biliyor ve Alvaro Arbeloa'nın ona söyledikleriyle birlikte Carreras ile rekabet edebilecek ya da Carreras'tan daha iyi bir sol bek istiyor. Carreras'tan daha iyi bir sol bek önerin Mourinho'ya. Dünya Kupası öncesi Orkun Kökçü'nün saç stili arkadaşlar. Nasıl buldunuz? Real Madrid takıma en az 5 değişiklik yapılmasını istiyor. Perez ve Mourinho birlikte bunun için çalışıyorlar arkadaşlar. Marca gazetesi yazıyor. Real Madrid başkan adayı Enrique Riquelme Barcelona'nın yok olmasını istiyorum demiş. Biraz abartılı konuşmuş bence. Rüdiger de yeni formayı beğendiğini belirtmiş arkadaşlar. Yeni formayı ben de beğendim. Valverde ve Bellingham Mourinho için dokunulmaz ve sabit iki oyuncudur arkadaşlar. Mourinho'nun dokunulmazları bunlarmış. Arda Güler yine yok ama yine hepinizi alt edecektir. Real Madrid Cucurella hakkında bilgi sordu Chelsea arkadaşlar. Olabilir mi sizce İspanyol oyuncu? Enzo Fernandez Real Madrid'e katılmak istiyor. Ben de istiyorum da öyle olmuyor işte. Resmi olarak arkadaşlar Hansi Flick La Liga'da yılın antrenörü seçildi. Hala yılın futbolcusu ve
23 yaş altı en iyi futbolcu açıklanmadı dostlar. En iyi kaleci de açıklanmadı. Bakacağız hepsine. Transfermarkt'ın verilerine göre Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri 35 milyon euroya yükseldi arkadaşlar. Bence daha fazla eder, yani 60-70 eder Ferdi ya. Evet, bir sonraki sezon büyük ihtimalle bu şekilde bir defans hattı olacak Real Madrid'de. Dumfries, Konate, Bastoni ve Calafiori arkadaşlar. İlerisi de aynı şekilde kalıyor. Kalede aynı şekilde. Defans hattı ama düzelmiş olur bence. Enrique Riquelme canlı yayına katılıyor. Transfer haberlerini söylüyor. Şunları alacağız, bunları alacağız, bunu yapacağım diyor. O sırada Perez'in son dakika haberi arkadaşlar. Mourinho'yu resmi olarak açıklıyor Perez. Perez'in başkanlık seçimini kazanması halinde teknik direktörün Mourinho olacağı resmi olarak açıklandı arkadaşlar. Evet, o geliyor herhalde. Perez, Riquelme yeni süperstarını duyurmak üzereyken Mourinho'yu resmi olarak yeni hocası olarak duyurdu. Çılgın bir zamanlama. Gerçekten orada büyük bir kapışma başladı. Riquelme, Mourinho'dan tamamen farklı bir antrenörle devam ediyoruz. Planımız için onu sevmiyoruz diyor. Riquelme açıklama yapıyor. Antrenörüm gerçek Real Madrid taraftarlarının istediği o diyor arkadaşlar. Kimi getirecek bunu bir türlü söylemedi arkadaşlar. Oyuncuları söyledi ama hocaya hala söylemedi. Perez yarın Konate'yi resmi olarak duyuracak arkadaşlar. Konate de geliyor. Sizce bu ağır stoper Real Madrid'e ne katabilir bilmiyorum. Bastoni'yi falan almaları gerekiyor bence. Saliba'yı da. Riquelme, Rodri'yi almak için her şeyi yapacağım. Eğer Real Madrid başkan olursam Rodri burada oynayacak, resmi olarak söylüyor arkadaşlar bunu. Canlı yayında söyledi ve bir oyuncu daha söyledi. Jose Mourinho hakkında Riquelme şunları söylüyor. O harika bir antrenör. Ama bizim projemiz tamamen farklı. Bizim fikrimize göre onu sevmiyoruz. Başka bir antrenörüm var diyor. Riquelme, Real Madrid'in ana sorunu gürültü olması ve demokrasi, düzen ne de hiyerarşi olmamasıdır diyor arkadaşlar. Mourinho, Perez'in Real Madrid'in bir sonraki başkan olmasını onayladı. Mourinho Real Madrid forması giydi ve evet oyu kullandı arkadaşlar. Sí dedi sadece bu videoda. Tanıtım videosunda da sí dedi. Riquelme'den Mourinho'ya bir suçlama geldi, bir iddia geldi. Perez Barcelona'ya 400 milyon euroluk bir miktarda yardım etti diyor. Bu herkesin bildiği bir şey. Bunu Süper Lig'in devamını sağlamak için yaptı diyor. Barcelona'ya 400 milyon euro kaptırmış Perez. Bir başkan ilk 11 oyuncuyu seçemez diyor arkadaşlar Enrique Riquelme. Perez'in Mourinho'yu göreve getireceğini öğrendiğinde Enrique Riquelme'nin tepkisi arkadaşlar, kanı donmuş resmen. Orada son dakika altyazı haberini görüyor. Mourinho haberini görüyor. O canlı yayındayken Perez bir şeyler deniyor. Bernabeu her zaman sessizlik içindedir. Sanki bir interaktif yarışmasına benziyor. Böyle kalamaz diyor arkadaşlar. Enrique Riquelme, Xabi Alonso fantastik bir koçtu ve büyük bir Madridistaydı. Sezon onunla çok farklı olabilirdi diyor. Riquelme, Perez'in etrafında profesyonel eksikliği var. Raul'ün Gençlik Ligi'ni kazanan ekibinden kimse terfi ettirilmedi diyor. Cuma veya cumartesi günü menajerimi duyurmak istiyorum diyor Riquelme. Ve canlı yayında Riquelme süperstar olarak kimi açıklıyor biliyor musunuz? Erling Haaland arkadaşlar. 9 numaralı formayı da giydirmiş. Bunu getireceğim diyor. Riquelme seçimleri kazanırsa Haaland'ı Real Madrid'e katacağını duyurdu arkadaşlar. Canlı yayında yapıyor bunu. Erling Haaland ve Rodri benimle birlikte Real Madrid'e gelmezse Real Madrid'in tüm 100.000 üyesinin aidatının %100'ünü ben ödeyeceğim diyor arkadaşlar. Riquelme büyük konuşuyor. Gerçekten bu oyuncularla perde arkasında anlaşmış demek ki. Evet, dünyanın en pahalı futbolcuları Lamine Yamal birinci sırada 358 milyon euro ile arkadaşlar. Bizim Türklere bakalım. Kenan Yıldız 133 milyon euro ile Arda Güler'i geçiyor. Arda Güler 124 milyon euro. Bu tabii ki de buraya göre arkadaşlar. Perez, Konate'nin yanı sıra bir başka üst düzey defans oyuncusu daha transfer edeceğim diyor, AS gazetesine söylüyor. Perez, Konate ve Mourinho ilk transferlerim. Seçimleri kazanırsam Konate Real Madrid'e katılacak diyor. Bence kötü bir transfer. En üst düzey oyuncu transferlerimi, beni tanıyorsunuz. Real Madrid başkanı olduğum sürece dünyanın en iyi oyuncuları burada oynayacak. Real Madrid taraftarlarının bana güvenmesi gerekiyor. Oyuncu transfer edeceğim diyor başkan. Son dakika Como Gonzalo Garcia'yı istiyor. Di Marzio'nun haberi, orada bence başarılı olabilir. Her bölgeyi güçlendireceğim. Oyuncularla sözleşme imzalayacağım. Söz veriyorum, çok güçlü bir takımımız olacak diyor Perez. AS gazetesi yazıyor. Perez, Vinicius Junior kalmak istiyor ve ben de onun kalmasını istiyorum. Sözleşmesinde hala bir yılı var, zamanı var diyor yine AS gazetesi. Perez, tüm kulüpler Bellingham, Vinicius Junior ve Mbappe'yi istiyor. Onlar en iyiler, elbette kalacaklar diyor. Hangi kulüpler istiyor abi ya Mbappe'yi falan? Perez, Mbappe mi? Böylesine olağanüstü bir oyuncudan kimse şüphe duymamalı diyor. Biz duyuyoruz hocam. Ve tüm Madrid taraftarları da duyuyor. Perez, Mbappe bize çok şey katacak. Real Madrid'de kesinlikle başarılı olacak diyor
Perez. Evet, bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Eğer bu video hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype hakkınızı kullanmayı unutmayın. Daha fazla video isterseniz eğer abone olduktan sonra bildirimlerden tümünü açarsanız seviniriz. Yine daha destek olmak isterseniz katıl satın alabilirsiniz, ekibimize katılabilirsiniz ve süper chat göndererek de bize destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.